Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde lacivert, beyaz ve mavi tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Hemen modelimde göstereceğim. İşte patiğimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yaptım ve patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Baştan sona dikişsiz gayet güzel şık bir model oldu. Haroşa örgü uygulaması yaptım hanımlar bu şekilde. Patiğimizin taban bölümünü örerken şöyle bir tık uzun. Şöyle yine 3 numara 2 şiş kullandım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Ben bu modeli Gülce Hobi Birgül ablamdan aldım. Kendisi Tunus versiyonunu yapmıştı. Modeli çok beğendim. Ben de bu şekilde 2 şiş olarak çalıştım. Kendisine de bu güzel model için çok teşekkür ederim. Hemen patiğimizi bırakıyorum. Birlikte başlayalım hanımlar. Şöyle 20 ilmek olarak lacivert ipim ile başlıyorum. 20 ilmek atalım. Bu şekilde ilmeklerimizi atacağız hanımlar. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6. Bu şekilde 20 ilmek atalım gelelim. Evet hanımlar 20 ilmeğimi attım geldim. Hemen şu kenara şöyle bir düğüm atacağım. Şöyle. Şimdi geri dönüyoruz. Haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artık şu yanlardaki desenlerimizi de kuracağız hanımlar bu aşamada. Bu desenimiz toplamda 9 sıradan oluşuyor. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Modelimizin ilk sırasını yapacağız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimle birlikte 15 ilmeğimi öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 ilmeğimi ördüm lacivert ipim ile. Beyaz ipimi ekleyeceğim hanımlar şimdi. 5 ilmek de beyaz ipimle öreceğim. 20 ilmeğim vardı. 15'ini lacivert ile ördüm. Kalan 5 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Hemen beyaz ipimin ucunu patiğim sökülmesin diye lacivertime bağlıyorum. Şöyle 5 ilmeğimi örüyorum. Hatta şöyle ipimin ucunu da gizleyerek getirdim. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde hanımlar ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile ördüm. Lacivertleri de lacivert ile öreceğim. İp geçişi yaparken ipi arka yüzde bırakıyorum. Şöyle çaprazlamasına bakın beyazın altından geçirerek lacivertimi aldım. Kalan 15 ilmeğimi de lacivert ipim ile örüyorum. Ön yüzde model kurulumu yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Evet hanımlar şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz ve modelimizde ikinci sıradayız. Bu sıramızda 13 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın 13 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi şöyle beyaz ipimi çaprazlamasına bakın lacivertin altından geçirerek aldım. Buraya 2 tane beyaz örüyorum. Yanına 2 tane lacivert ve kalan 3 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Modelimizin ikinci sırası böyle. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile bakın çaprazlamasına lacivertimi aldım.
2 lacivert ilmeğimi lacivert ile örüyorum. Tekrar 2 beyazım var. 2 beyaz ilmeğimi yine beyazım ile ördüm. Kalan 13 ilmeğimi de lacivert ipim ile örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum ön yüzde. Modelimizde 3. sıradayız hanımlar. Bu sırada şöyle mavi ipimizi de kullanacağız. Mavi ipimiz hanımlar ipler karışmasın diye ortalama bir 2 metre falan vardır. 2 metre kadar kestim, hazırladım. Bu aşamada 11 ilmeğimi lacivert ile örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle çaprazlamasına beyazımı aldım. 2 tane beyaz örüyorum. 2 tane lacivert. 2 tane de mavi öreceğim hanımlar şimdi. Mavimi ekliyorum. Modelimizde 3. sıra. 2 tane de mavimi ördüm. Yine mavi ipimin ucunu hemen şurada lacivertime bağlayayım hanımlar. Aynı iplerle artık patik bitene kadar öreceğiz. Tekrar ip kesme, bağlama yok. Kalan son 3 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. 3. sıra ön yüzde bu şekildeydi. Arka yüzdeyiz hanımlar. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Bu şekilde çaprazlamasına mavi ipimi aldım. Mavi ilmeklerimi mavi ipim ile örüyorum. Bakın tekrar lacivert ilmeğim var 2 tane. Lacivert ipimi aldım. Bu şekilde. Yine 2 beyaz ilmeğim var. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile örüyorum. Yeniden lacivertimi aldım. Kalan 11 ilmeğimi lacivert ipim ile örüyorum. Arka yüzde hanımlar yapılacak işlem yok. Artık videonun devamında bu arka yüzü göstermeyeceğim. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz çünkü. Şimdi geri döndük hanımlar. Modelimizde ön yüzde ve 4. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar 9 ilmek lacivert örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beyazımı alıyorum. 2 beyaz. Bu şekilde. Yanına 2 tane lacivert. 2 tane mavi. 1, 2. Ve kalan 5 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Bu şekilde 4. sıramızda bu hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle ördük geldik. Şimdi modelde ön yüzde 5. sıradayız. Yani şu modelimizin tam ortasını yapacağız, şu bölümü. Tam tepe bölümünü yapacağız. Bu aşamada 7 ilmek lacivert örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından şöyle çaprazlamasına beyazımı aldım. 2 beyaz, 2 lacivert. Bakın bu şekilde. Yanına 2 tane mavi öreceğim. Bakın maviyi de şöyle lacivertin altından çaprazlamasına alıyorum. 2 mavi ördüm. Yanına tekrardan 2 tane beyaz ve tam buraya 2 tane lacivert örüyorum. 2 ilmek lacivert. Kalan 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Modelimizin 5. sırası. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzde ve modelimizde 6. sıradayız. Artık bu desenimiz bakın yukarı doğru çıktı. Şimdi içe doğru tekrar gelecek. Şimdi bu aşamada 9 ilmek lacivert örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek lacivertimi ördüm. Beyazımı alıyorum. Yanına 2 beyaz. Yanına 2 tane lacivert. Şu 1. Şu da 2. lacivertim. Yanına 2 tane mavi. Ve kalan son 5 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 6. sıramız bu şekilde hanımlar.
Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi modelimizde ön yüzde ve 7. sıradayız. Bu sıramızda da 11 ilmeğimi lacivert ile örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beyazımı aldım. 2 tane beyaz örüyorum. Yanına 2 tane lacivert ördüm. Ve mavi ipimi alıyorum. Yanına 2 ilmek de mavimi örüyorum. Kalan 3 ilmeğim beyaz ipim ile örülüyor hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelimizde 8. sıradayız. Bu sıramızda da 13 ilmeğimi lacivert ile örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ardından beyazımı alıyorum. Yanına 2 tane beyaz ördüm. 2 ilmek beyaz ördüm. Yanına 2 tane lacivert örüyorum. Ve kalan 3 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum hanımlar. 8. sıramızda bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve şimdi modelimizde 9. yani sonuncu sıradayız. İlk modelin 9. sırası aynı zamanda ikinci modelin de ilk sırası oluyor. Bakın hanımlar, modelde ilk başladığımız yere geliyoruz. İlk modelin sonuncu sırası ikinci modelin ilk sırası oluyor. Modelde dediğim gibi ilk başladığımız yerdeyiz. Yani ilk modeli yaparken 15 tane lacivert örmüştük. Son 5'i beyaz örmüştük. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. İlk modelin sonuncu, ikinci modelin de ilk sırasını yapıyoruz. Bakın 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeğimi ördüm. Kalan 5 ilmeğim beyaz. Şimdi hanımlar, arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi aynı şekilde ikinci modeli kuracağız. Bakın, şu ilk modeli bitirdik. İkinci modeli başlayacağız. İlk model ile ikinci model zaten aynı yapılışı. İkinci modelin ilk sırasını bu şekilde yapmıştık. Şimdi ilk modelin ikinci sırasında yaptığımız işlemin aynısını ikinci modelimizde de yapacağız hanımlar. Bu aşamada 13 tane lacivert öreceğim. 13 tane lacivert örüyorum. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Buraya 2 ilmek beyaz örüyorum. Yanına 2 tane lacivert örüyorum. Ve kalan 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Gördüğünüz gibi ilk modelin ikinci sırasında ne yaptıysak ikinci modelin ikinci sırasında da aynı işlemi yaptık. Bu şekilde model kendini tekrar ederek devam ediyor hanımlar. Bu aşamada kafanız karışacak olursa ilk modelin sıralamalarına gelerek videoyu biraz geri alarak ilk modelin yapılış aşamalarına videoyu geri sardırarak bu ilk modelin yapılış aşamalarını takip ederek ikinci modeli de yapabilirsiniz. Zaten ilk modeli yaparken 1. sıra, 2. sıra, 3. 5. 7. 9. sıra diye tek tek söyledim, detaylandırdım. Aynı şekilde hanımlar bu ikinci modeli de ilk modelle aynı şekilde yapacağız. Sonra 3. modele başlayacağız. Çünkü patiğimizin bu yan bölümünde toplamda 3 tane model var. İlkini birlikte yaptık, ikinciyi de başlattık. Aynı şekilde hanımlar toplamda 3 tane modelimizi yapalım gelelim. Ardından burada patiğimizin ön bölümüne geçiş yapacağız. 3. modelden sonra yapacağız bunu da. Bu aşamada buluşalım hanımlar. Sizlere bu kenarlarımızda nasıl yaptığımı anlatacağım. Evet hanımlar, ben patiğimin bu bölümüne 3 tane desenimi ördüm geldim. Bu şekilde. Şimdi patiğimizin şu bölümünü yapacağız hanımlar. Şu bölümünü. Burada hanımlar yapacağımız işlem şu. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Toplam kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmek örüyorum. Geri dönüyorum. 4 ilmek ördüm. Geri döndüm. Bakın ilk ilmeğimi yine örerek başlıyorum. Diğer ilmeklerimi normal haroşa örüyorum. Şimdi ilk sırada 4 ilmek ördük, geri döndük. İkişer ikişer ilmekler artarak gidecek. Şimdi de 6 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Geri dönünce yine ilk ilmeğimi örüyorum hanımlar. Yine diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Yine 2 ilmek artacak. Bu defa 8 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6. 2 ilmek daha öreceğim. 7, 8. 8 ilmekten sonra geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi düz örüyorum. Devamında gelen ilmeklerimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Yeniden geri döndüm. Ön yüzdeyim. Bu defa da hanımlar 2 ilmek daha artacak, 10 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmekten sonra geri dönüyorum. Yine arka yüzde bu 10 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön bölümde bakın şu kenarda oval bir görüntü oluşacak böylece patiğin burun kısmına gelen bölümde. Şimdi de hanımlar tekrar ön yüzdeyiz. 2 ilmek daha fazla öreceğim, yani 12 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Diğer ilmeklerimi de haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Yine 2 ilmek daha fazla öreceğiz. Bu sırada da 14 ilmek oluyor hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ilk ilmeğimi yine düz örerek başlıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. 4 ilmek ile başladık. İkişer ikişer artarak ilmek sayıları gitti. 14 ilmek olana kadar ördük hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. 14 ilmek olana kadar ördük. Geri döndük. Şimdi ikişer ikişer ilmekler eksilecek. 14 ilmek örmüştük. Şimdi 2 ilmek eksiliyor. 12 ilmek örüp döneceğiz hanımlar. 12 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmekten sonra geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu defa yine 2 ilmek eksilecek. 10 ilmek öreceğiz. Geri döneceğiz hanımlar. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. 4 ilmekle başladık. 14 olana kadar ilerlettik. Şimdi ikişer ikişer eksilterek gidiyoruz hanımlar. Şimdi geri döndük. 2 ilmek daha eksilecek. Bu defa 8 ilmek öreceğiz hanımlar. 8 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geri dönüyorum 8 ilmekten sonra. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ön yüzdeyiz. 2 ilmek daha eksilecek. Bu defa 6 ilmek öreceğiz. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri dönüyorum. Arka yüzde 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. 4 ilmekle başlamıştık. Şimdi en son 4 ilmek öreceğiz. Bu kenarımızı bitirmiş olacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3,
4 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar bu 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Patiğimizin bakın şu kenarını ördük hanımlar. Burada hafif oval bir görüntü oluştu. Bakın şu bölümde gördüğünüz gibi. Şimdi hanımlar bakın şu bölümü bitirdik. Patiğimizin bu ortadaki desenini yapmaya devam edeceğiz hanımlar. Yani toplamda 7 tane model var. 3'ünü yapmıştık. 4. model orta kısma gelen modeldi. Bu ortadaki modeli yapacağız. Şimdi bakın burada en son 5 tane beyaz var. Yani bu 3. modelin sonuncu sırası 4. modelin 1. sırası oluyor. Modelin 2. sırasını yapar gibi devam edeceğiz burada hanımlar. Burada 15 tane lacivertimiz vardı. 13 tane lacivert öreceğiz. Modelin 2. sırasını yapar gibi aynı işleme devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 tane lacivertimi ördüm. Ardından beyazımı alıyorum. Buraya 2 tane beyaz, yanına 2 tane lacivert ve son 3 ilmeğimi de beyaz ile örüyorum. Modelin 2. sırasını hanımlar bu şekilde yaptık. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Arka yüzde ilmekleri ördüm geldim hanımlar. Ön yüzde modelin 3. sırasını yapacağız. Bu sıramızda da 11 ilmeğimi öreceğim lacivert ile. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu aşamada şöyle beyaz ipimi alıyorum. 2 beyaz, yanına 2 lacivert ve alttan mavi ipimi alacağım. Yanına 2 tane de mavi örüyorum. Şöyle şu 1. mavi ilmeğim. Kontrollü bir şekilde getiriyorum mavi ipimi. 2 tane mavimi ördüm ve kalan 3 ilmeğim beyaz ile örülüyor. Modelin 3. sırası böyle. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Ön yüzde ve modelimizin 4. sırasındayız. İşte bu sırada bir tane püf nokta var. İyi takip edelim hanımlar. Bu aşamada hanımlar kenardan 9 adet ilmeğimi lacivert ile örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beyaz ipimi alıyorum. Buraya 2 ilmek beyaz örüyorum. Yanına 2 tane lacivert ve yanına 2 tane mavimi örüyorum. Maviden sonra hanımlar buraya 2 tane beyaz öreceğim. Bu 4. sırada son 3 beyazı örmüyoruz. Geri dönüyoruz hanımlar. Yine ilk ilmeği örerek başlayacağız. Bakın. Yanındaki bir beyazımızı da beyaz ile örüyoruz. Yine diğer renkleri arka yüzde gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Yeniden ön yüzde ve 5. sıradayız. Bu sıramızda 7 ilmek lacivert örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu hemen beyazımı alıyorum. Buraya 2 tane beyaz örüyorum. Yanına 2 tane lacivert. 2 tane mavi. Tekrar yanına 2 tane beyaz örüyorum. Bu ortaya 2 tane daha lacivert öreceğim. 5. sırada hanımlar son 3 ilmeğimizi yine beyaz ile örüyoruz. Sadece 4. sıramızda, bir önceki sırada son 3 ilmeği örmemiştik. 5. sıramızda bu şekilde ördük. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelde 6. sıradayız. Bu 6. sırada da yine detayımız olacak. Son 3 ilmeği örmeyeceğiz. 4. ve 6. sırada bu işlemi yapıyoruz. Bu sırada kenardan 9 ilmeğimizi lacivert ile öreceğiz. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Beyazımı alıyorum. 2 tane beyaz. Yanına 2 tane lacivert. Ve 2 tane mavi örüyorum. Ardından buraya 2 tane daha beyaz ilmeğimi örüyorum. Bakın son 3 ilmeği örmedim. Geri dönüyorum.
Yine ilk ilmeği normal düz olarak örüyoruz. İkinci beyazımızı ördükten sonra yine renk değişikliği yaparak diğer ilmeklerimizi de hanımlar sıra sonuna kadar gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelde 7. sıradayız. Bu sırada da 11 ilmek öreceğiz lacivert ile. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 beyaz örüyorum. Yanına 2 tane lacivert, 2 tane mavi. Kalan 3 ilmeğimi de beyaz ile örüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Ön yüzde 8. sıradayız. Tam ortadaki modelin 8. sırası. Bu sıramızda 13 ilmeğimi lacivert ile örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yanına 2 tane beyaz öreceğim. 2 tane lacivert örüyorum. Ve son 3 ilmeğim beyaz ile örülüyor. 8. sıramız bu. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, ortadaki modelimizin 9. ve sonuncu sırasına geldik. Bu ortadaki modelin 9. sırası. Yani 5. modelinde bakın burada 1, 2, 3, 4 model var. Bir sonra 5. model olacak diğer kenara. 5. modelinde ilk sırası olacak hanımlar. Bu sıramızda yine 15 ilmeğimi lacivert ile öreceğim. Bakın 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lacivert ördüm. Kalan 5 ilmeğimi beyaz ile örüyorum modelin son sırası hanımlar. Arka yüzde yine ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Bakın şu ortadaki modelimizi tamamladık. Şimdi burada 3 model yaptıktan sonra ortadaki modeli yapmadan şurada oval görüntü oluşsun diye 4 ilmek ile başlayıp geri dönmüştük. Sonra 6 ilmek ördük döndük. 8 ilmek ördük döndük. 10 ilmek, 12 ilmek, 14 ilmek olana kadar ördük geri döndük hanımlar. Aynı işlemi tekrar ediyoruz yine. Bakın yine burada da 4 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmekleri düz örüyorum. Yani şu kısımda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bu defa 2 ilmek daha artıracağız. Yani 6 ilmek öreceğiz. Bakın 4, 5, 6. Geri dönüyoruz. Bir sonraki sırada 8 olacak. Sonraki sırada 10. Sonra 12. Sonra 14. Ardından yine burada olduğu gibi ikişer ikişer azaltarak geleceğiz. 14 olduktan sonra 12 öreceğiz. 10 öreceğiz. 8 öreceğiz. 6 öreceğiz. 4 öreceğiz. Bu bölümde hanımlar hiç atlamadan baştan sona anlatmıştım. Aynı işlemi patiğimizin bakın şu kenarında yaptığımız işlemi şu ortasını yaptık. Bu bölümünde de aynı işlemi yapalım gelelim hanımlar. Ardından diğer kenara geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğin bu bölümünü ördüm. Dediğim gibi 4 ilmek ile başladık. 6, 8, 10, 12, 14 ilmek olana kadar ikişer ikişer artırıp geri döndük. Ardından da 14 olduktan sonra da ikişer ikişer azaltarak geldik. Yani 12 ördük, 10 ördük, 8 ördük, 6 en sonunda 4 ilmek ördük. Bakın izi belli. 4 ilmek ördüm, geri döndüm. Patiğimizin diğer kenarında böylece tamamlamış olduk. Şimdi hanımlar buradaki diğer taraftaki modele geçeceğiz. Bakın bu kenara 3 model örmüştük. Buraya da 3 model öreceğiz. Zaten ortada bir modelimiz vardı. Bunu tamamladık. Şimdi bu tarafı nasıl yaptıysak diğer kenarı da aynı sayılarla aynı şekilde yapacağız. Şimdi en son burada 4. modelin son sırası 5. modelin de ilk sırası oluyordu hanımlar. İlk sıra örülmüş oldu. Şimdi ikinci sıradan devam edeceğiz. 13 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. Çaprazlamasına şöyle ipi alıyorum beyazımı. 2 tane beyaz örüyorum. Yanına 2 tane lacivert. Bakın modelin ikinci sırası bu hanımlar.
Bu 1, 2, 3, 4, 5. modele başladık. Bu 5. modelin ikinci sırası. Diğer modellerle yine aynı şekilde yapılıyor hanımlar. Burada bakın kalan 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde 3. sırayı devam ettireceğiz. 4. 5. 9. derken sonra bir diğer modele geçeceğiz. Dediğim gibi bu kenara da toplamda 3 model yapacağız. Toplam model sayımız 7. 1, 2, 3. Ortada var 4. 5, 6, 7. Bu kenara da hanımlar toplamda 3 tane modelimizi yapalım gelelim. Model bittikten sonra da hanımlar bir diş ilmeklerimizi lacivert ipimiz ile haroşa olarak öreceğiz. Beyaz ve mavi ipimiz ile işimiz kalmayacağı için de beyaz ve lacivert ipimizi kesip arkaya düğümleyebiliriz 3. modelin bitiminde. İlk modele başlarken de hanımlar zaten bakın burada bir diş haroşamız vardı. Model bitiminde de dediğim gibi lacivert ipimiz yani ana renk ipimiz ile bir diş haroşamızı örelim gelelim, ardından patiğimizin tabanına geçelim. Evet hanımlar, bu kenardaki modellerimin hepsini tamamladım geldim. Toplamda burada 7 modelim oldu. Modelden sonra buraya bir diş haroşamı ördüm. Ana renk ipim lacivert ile diğer beyaz ve mavi ipimi de kestim, arkaya uçlarını gizledim. Şimdi ilmeklerimi keseceğim hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Biraz esnek bir kesim yapalım, yani gevşek bir kesim yapalım. Hanımlar patiğimizin topuk bölümünü örerken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden yeniden ilmekler çıkararak patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Arka bölümünü örerken rahat ilmek çıkartabilelim diye esnek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Sonuncu ilmeğime kadar keseceğim hanımlar. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Buraya artık ipimi keseceğim. Şöyle 2 tane sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet hanımlar, patiğimizin bu üst bölümünü bitirdik. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Videonun başında dediğim gibi böyle 25 santimlik 2 uzun şişim vardı. Bunu kullanacağım. Misinalı şiş de kullanılabilir bu aşamada. Şimdi hemen şu bölümden hanımlar baktığımızda bakın. Hemen şu kenardan yine lacivert ipimiz ile ilmekler çıkaracağız. Bakın şu kenarda ilk kenar ilmek yerim şurası. Şöyle. İlmeğin iki kanadına birden girerek bu kenarlardan tabanımızı örmek için ilmekler çıkaracağız. Yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. İkinci ilmekten sonra şu ipimin ucunu da yine kendisine bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye şöyle 2 tane buraya sıkı bir düğüm atıyorum hanımlar. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkarıyoruz. Bu şekilde. Şu 4. ilmeğim. Şu ipin ucunu da gizleyerek getirdim. Şu 5. ilmeğim. 6, 7. Bakın kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak bu şekilde ilmekleri çıkarıyoruz. Bu şekilde hanımlar diğer uca kadar bakın. Şu uca kadar bu kenarlardan ilmeklerimizi çıkaracağız. Ben bu bölüme toplamda 81 ilmek çıkarttım hanımlar. Diğer uca kadar kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar toplamda buradan 81 adet ilmeğimi çıkarttım. Ön yüzde ilmekleri çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi tekrar düz olarak yani haroşa olacak şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüze şöyle bir diş haroşamız oluştu. Şimdi patiğimizin tabanını örmeye başlayacağız. Burundan başlayarak. 7 ilmek ile başlayacağız. Burundan şişimizde tabanda 13 ilmek olana kadar yanlardan birer birer ilmekleri alacağız. Ardından 13 ilmek olarak taban kesimini gerçekleştireceğiz. Şişimizde 81 ilmek vardı. 81 ilmekten 7 ilmek ortaya ayırdığımız anda şişimizde 74 ilmek kalıyor. 74 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca iki kenara 37'şer ilmek düşüyor. Öncelikle ön yüzdeyim. Bu sağ kenardaki 37 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. 37 ilmeği yine haroşaya devam ediyoruz. Haroşa olacak şekilde öreceğiz. Bu şekilde burada bakın 7 ilmek olmuş. 37 ilmek olana kadar örüp gelelim.
Evet hanımlar, bu kenardan toplamda 37 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmı için bir de 7 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızdan da şu anda şu sol kenarda da 37 ilmeğimiz kalıyor. 7 ilmekten sonra hanımlar şöyle geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu kenar ilmeğimle birlikte yine 7 ilmek öreceğim. Burun için ayırdığımız 7 ilmeğimizi örüyoruz. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Bakın 7 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Şimdi yanlardan birer birer ilmek alacağız. Bu taban bölümde 13 ilmek olacak. Bakın yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Ortadaki 7 ilmeği ördüm. Hemen yan şişimden bir ilmek de örerek ekliyorum. Ortada 8 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 8 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi de bu şişimden bir ilmek örerek bu ilmeği de ortaya ekliyorum. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Böylece ortada 10 ilmeğimiz oldu. Bakın patik burnunda şurada hafif oval bir görüntü oluştu böylece. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Böylece tabanda 13 ilmeğimiz oldu. Bakın hanımlar, burun kısmında oval bir görüntü var. Şöyle ayak anatomisine de uygun oluyor böylece. Şimdi 13 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz hanımlar. Kesimlerde başlayacak bu aşamada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 12 ilmek öreceğim. 13. de kesim yapacağım. Kenarda 2 ilmeğim oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmeğimi örerken hemen yan taraftan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar hanımlar 12 ilmek öreceğim. 13. de kesimimi yapacağım. Bakın 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndük hanımlar. Taban artık bu şekilde yapılacak. Her defasında ilmek saymaya da gerek yok. Taban ile yanları arasında bakın ayrık bir görüntü var. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Şimdi saymadan gidelim hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın sonuncu ilmeğim burada. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Yine taban ile bakın ayırdığımız anda bakın ayrık bir görüntü oluşuyor. Kenar ile taban arasında ayrık bir görüntü var. Tekrardan tabanda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın bu tabanda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Patiğimizin tabanını bu şekilde öreceğiz hanımlar 13 ilmek üzerinden. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde bu kenarlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte sağ ve sol şişimizde kenarlarda ikişer ilmek kalana kadar patiğimizin tabanını sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim.
Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Bakın sağ ve sol şişimin ucunda 2'şer ilmeğim kaldı. Şimdi burada hanımlar kesimler yapacağız. Şöyle ki yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın tabanda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Bu aşamada yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmekten sonra öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Burada ilk kesimimi yaptım. Şimdi şu kenardaki 2 ilmek hariç bu tabanda 4 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. Bakın burada son tabanda 4 ilmeğim kaldı. Burada da öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bu sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Burada hanımlar kenarda son bir ilmeğim kaldı. Bir de tabanda ilmeğim var. Burada son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artık son ilmekleri de keseceğiz. Bakın son 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeğin ikisini keserek örüyorum. Ardından geri döndüm hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Bakın yine kesim yaptım. Yine kenardaki bir ilmek hariç bu tabanda 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Yine burada bakın öndeki 2 ilmeği kestim. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Topuk kesiminde böyle kesimler yaptık topuk bölümünde. Şişimizde hanımlar böylece 9 ilmek kaldı. Artık bu 9 ilmek üzerinden patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz. Bu aşamada ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Haroşaya devam ediyoruz. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini keserek örüyorum. Şişimde 8 ilmek kaldı. Bu aşamada hanımlar bakın kenar ilmek yerleri var burada V şeklinde. Buradaki ilk kenar ilmek yerim şurada. Bunun 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 9 ilmeğim oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimizi yine kesiyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Yine 8 ilmek kaldı kesim yaptığımız için. Sağ kenarda ilmek çıkartırken hanımlar geri dönüyorum, ön yüzde ilmek çıkaracağım. Hemen şu aşamada bakın. İlk kenar ilmek yerim şurada. Bakın şu kenarda. Bunun 2 kanadına birden girerek şöyle ilmek çıkarttım. Tekrar 9 ilmeğimiz oldu. Tekrar devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeği kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde hem patiğimizin arka bölümünü örmüş oluyoruz hem de arka bölümü şu kenarlara dikişe gerek kalmadan eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttım, ardından geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Sağ kenarda geri dönüyorum çünkü ön yüzde ilmek çıkaracağım. Bakın bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde 9 ilmek üzerinden örülüyor hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arkasını bakın. Şöyle yakın göstereyim. Böyle kestim geldim. Şişimizde şu anda sadece 9 ilmeğimiz var. İlmeklerimizi yine ikişer ikişer toplayarak keseceğiz hanımlar. Kesimimizi yapıyoruz. İşte şu ipimin ucunu aradan gizleyerek götüreyim. Bu şekilde ikişer ikişer topluyorum ilmeklerimi. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Patiğimizin arka bölümünü bitirdik. Hanımlar bu şekilde. Görüntü itibariyle bakın. Patiğimiz bu. Haroşa örgü olduğu için şöyle esnekliğini de göstermek istiyorum size. Gayet esnek.
Patiğimin kenarına şöyle 2 sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Tığımız ile yapacağız hanımlar. Kenar oyamızın ilk sırasını lacivert ipimiz ile, ikinci sırasını da mavi ipimiz ile yapacağız. Şimdi elime tığımı aldım. Öncelikle şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen dibine batarak burayı bir düzlüyorum. Şimdi kenar oyamızın ilk sırasında sık iğne yapacağız hanımlar. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak sık iğne yöntemi ile kenar oyamızı yapıyoruz. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek sık iğnemizi bu şekilde yapıyoruz. Böyle. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini bakın şöyle. İlk başladığımız yere kadar, yani şuradan itibaren başladık. Buraya kadar kenar oyamızı yapalım, gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığımız yere gelene kadar bu şekilde kenar oyamı yaptım, geldim. En son buraya bir tane zincir çekip lacivert ipimi artık kesiyorum. Bu ipimizin ucunu gizleyeceğim hanımlar. Şu arkadan girerek şöyle güzelce gizliyorum. Patiğimizin ön yüzüne çıkmasın diye gizleme işlemini yapalım. Şöyle. Diğer ipimizin ucunda yine şöyle gizleyin bir güzel. Bu şekilde. Şimdi kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız. Onu da hanımlar mavi ipimiz ile yapıyoruz. Açık mavi ipimiz ile. Şu mavi ipimi aldım. Önce şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Bu şekilde. Bu aşamada da hanımlar bakın ilk bitirdiğimiz yerden itibaren şöyle ilmeğimi buraya sabitliyorum. Ters sık iğne yapacağız. Yani geri geri gideceğiz. Bakın bir gerideki lacivert sık iğnenin içine şöyle girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki lacivert sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yani geri geri gidiyoruz hanımlar. Bu şekilde ters sık iğne yöntemini böyle yapıyoruz. Kenar oyamızın ikinci sırasında yapacağımız işlem bu. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkaracağız ve tığımızdaki ilmekleri toplayacağız. Bakın şeklimiz, görüntümüz bu. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini dolanalım. Yani bu ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar oyama ilk başladığım yere kadar bu şekilde tamamladım, geldim. Yine en son buraya bir tane zincir çekip mavi ipimi de kesiyorum artık. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim yine. Sonra patiğimizi manken ayağımıza giydirelim. Birlikte bir bütün olarak bakalım nasıl göründüğüne. Evet, şöyle güzelce ipimin ucunu gizliyorum. Bu şekilde. Evet hanımlar, patiğimizi bakın tamamladık. Modelimiz bu. Görüntü itibariyle şekil bu. Hemen manken ayağıma giydireyim hanımlar. Ayağımızda da görelim. Çok güzel, çok şık bir patik oldu. Ben çok beğendim. Örerken de böyle çok eğlendim. Zevkli geldi. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, patiğimizi bakın şöyle giydirdim. Modelimize şöyle bakalım. Patiğimizin yandan görünüşü. Şöyle bir düzelteyim. Bakın. Önden görünüşü. Diğer kenarı. Bakın patiğimizin topuk kısmı bu şekilde. Tabanımız yine böyle. Gördüğünüz gibi hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Gayet kullanışlı, şık, hoş bir patik oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.